Bitcoin, BNB, Stellar, Cardano ve Tron'la Ağustos ayı analizimize 5 maddede hızlıca devam ediyoruz dostlar. Bu analizlere iki önceki videoda başlamıştık hatırlarsanız. O videoda Litecoin'i, Ethereum'u, Bitcoin'i ve Bitcoin Cash'i konuşmuştuk. Zaten genel olarak 3 videoda en büyük, en çok yatırım yapılan ilk 15 kripto parayı sizlerle konuşmaya çalışıyorum. Şimdi dostlar bu videoda işte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bu coin'ler Ağustos ayında ne yapabilirler? Önemli haberleri var mı? Teknik analizleri ne alemde? Yani nereye odaklanıyor mesela bu projeler şu anda? Genel olarak altcoin'ler birlikte hareket ettiği için de zaten bir yandan hani elinizde başka bir coin olsa bile, bu benim saydıklarım haricinde başka coin'ler olsa bile genel olarak piyasa nasıl gidiyor? Yani yükseleceğiz mi, düşeceğiz mi? Bunlara dair de zaten fikir edinebilirsiniz. Bitcoin'de zaten söyleyeceğim, Telegram'dan dün paylaştım. 15 günlük takoz zaten kırıldı. Şimdi neler olacak mesela o tarafta? Nasıl bir piyasaya doğru biz yöneliyoruz? Nasıl bir piyasaya doğru gidiyoruz? Neler yapmalıyız? Bunlara değineceğiz. Bir de dostlar, bir de hazır olun, bu videonun sonunda Huobi ve Bitcoin cüzdanım ortaklığıyla verdiğimiz piyasa fiyatı da işte 550-600 lira falan olan Ledger Nano S kazananın ve yeni ayın hediyesinde ikisi bir arada açıklayacağım. Ama yeni ayın hediyesi Ledger olmayacak dostlar. Bu sefer üzerine düşündük. Farklı bir şeyler yapalım istedik. Yani farklı olsun istedik. Daha özel bir hediye vermeye karar verdik aslında. Hediye de sürpriz olsun. Bu videonun sonunda açıklayacağım onu da. Ama çekilişe nasıl katılacağınızı şimdiden söyleyeceğim dostlar. Bu video ile birlikte bu çekiliş başlıyor ve yine eskisi gibi yapıyoruz abi. Birincisi, kanalıma abone değilseniz hemen abone olun. İkincisi, abone ol butonunun yanındaki zil butonuna hemen tıklayın. Üçüncüsü ise de zaten videolarımı beğenip değerli fikirlerinizi, yorumlarınızı kısa uzun hiç fark etmez abi yazın. Yazmayı unutmayın. Bunları tabii ki ne kadar çok yaparsanız kazanma şansınızı da matematiksel olarak o kadar artırırsınız. Hadi şimdi dostlar son hız başlıyoruz. Dostlar ilk maddeye yani Bitcoin'e geçmeden önce kısa bir duyuru yapacağım size. Hani diyoruz ya bazen böyle kripto paraların yükselmesi için, o 2017'deki gibi daha da böyle bir yükselmesi için yeni insanlara, yeni yatırımcılara ulaşması gerekir diye. Bunun için de kripto paraların her zaman konuşulduğu standart yerlerin böyle dışına çıkarak, tabiri caizse kabuğunun dışına çıkarak daha mass dediğimiz, daha genele hitap eden yerlerde yer alması lazım deriz mesela. İşte şimdi dostlar o ne diyor, bir canlı bilgi yarışması düzenliyor ve verdikleri bilgiye göre tam dostlar tam 150 bin liralık kripto para dağıtıyorlar. 5-6 Ağustos tarihlerinde, 5-6 Ağustos günlerinde aslında iki büyük yarışma olacak ve sorulara doğru cevap verip ilk 3000'e kalanlar Bitcoin ve XRP kazanacak duyurularına göre. Detaylar bu videonun açıklama kısmındaki linkte olacak dostlar. Bakabilirsiniz, tıklayıp inceleyebilirsiniz. Yarışmaya katılmak için de Oyna Kazan uygulamasını indirmek gerekiyor muhtemelen. Bakın yani ben sadece buradan söylemek istedim. Ve hani bir de şunu söyleyeyim. Geçen de mesela Hadi uygulaması üzerinden yine bir Bitcoin hediyesi yarışması vardı. Yani bu tarz yarışmalar yeni insanları kripto paralarla tanıştırabilir. Bence bunların böyle bir hani rolü de olabilir dostlar. Şimdi isterseniz ilk maddeye geçelim. Bitcoin'i böyle bam bam bir konuşalım abi, tamam mı? Enine boyuna şöyle bir analiz yapalım. Dostlar Bitcoin'de bir süredir düşüş hattı içinde ilerlediğimiz takoz formasyonu vardı. O kırıldı. Daha doğrusu kırılmıştı zaten birkaç gün önce ama şunu diyorduk abi. Buradan tekrar acaba gelip bu hattın içerisine, bu düşüş hattının içerisine girer mi Bitcoin yoksa girmez mi? Bunu böyle bir analiz ediyorduk ama buradan gördük ki dostlar, buradan yükselerek Bitcoin aynen şunu dedi. Abi ben düşüş hattına girmiyorum. Bu takozu kırdım bir kere. Buradan böyle yükseleceğim dedi dostlar. Ve böylece yükselmiş oldu. Yani buradan ne anlıyoruz abi? Şu önümüzdeki günlerde, bakın şu önümüzdeki günlerde desteksizce, sertçe yükselebileceği veya bunun sonucunda aynı sertlikle düzeltme yiyebileceği ekstra hacimli zamanlara girmiş olabiliriz. Çünkü takozu kırdıktan sonra her zaman böyle bir risk var. Bakın böyle bir risk var. Benim için mesela şimdi kritik seviye ne biliyor musunuz abi? 10.817 dolar benim için kritik seviye. Eğer bunun üzerine çıkıp tutunabilirse benim için bu iyiye işaret olur. Sonrasında işte ikinci yükseliş hedefini konuşabiliriz. 10.800 işte 10.817 civarı bu bölge bugüne kadar çok aşırı kuvvetli olmasa da destek olarak kullanılmış bir bölge. Geçmişine baktığımız zaman Bitcoin'in 10.800 üzerinde kalamazsa dostlar Bitcoin, aksi halde bu demin bahsettiğim düşüş hattı var ya, o nerelere kadar gidiyor
yapıyor biliyor musunuz? 9400'lere kadar iniyor. O hat sonuçta durmuyor değil mi o hatta? O hatta böyle iniyor aşağı. Hani olacak demiyorum tabii ki ama neler olabilir? Seçeneklerimiz neler? Bunları böyle masaya yatırmak istiyorum abi. Bu kritik seviyeler dışında bir de bakın bu aralar şöyle bir olay var. Hash rate var ya, hash rate'i konuşuyoruz burada kripto sözlükte biliyorsunuz. Bitcoin madenciliğine, Bitcoin üretimine gösterilen ilgiye aslında biz hash rate diyoruz dostlar. İşte çok yeni bir şekilde borsa açacağını ilan eden Blockchain.com'un verilerine göre 2018'in en yüksek dönemine göre, bakın tekrar ediyorum, 2018'in en yüksek dönemine göre şu aralar tam hash rate'i, Bitcoin hash rate'i ne kadar artmış biliyor musunuz? 20 kat artmış abi. Şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmiş. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu ne demek oluyor? Bakın hem Bitcoin madenciliği şu an karlı demek oluyor. Bir ara olduğu gibi elektrik, soğutma falan hani 6.000 dolara mal ettiğin Bitcoin'i 3.000 dolara satmıyorsun anlamına geliyor. Bitcoin üretimi şu an karlı ama zor. Hani isteyen çok çünkü bunu da söyleyeyim. İkinci olarak da ne demek oluyor derseniz madenciler şu an Bitcoin'e inanıyorlar. Hatta eskiden gidip fişi çekenler, madenciliği bırakanlar bile tekrar devreye giriyor. İşte bu yüzden hash rate artıyor. Belki yeni oyuncular, yeni üreticiler de devreye giriyor. Ve herkes Bitcoin'i üretmek istiyor abi. Herkes Bitcoin madenciliği yapmak istiyor. Şimdi bu yüksek ilgi gayet olumlu bir hava. Baktığınız zaman böyle bir şey. Ve Bitcoin sert düşüşler yapmadıkça, en azından hani yatay gittikçe abi ya da ne bileyim yani hafif yükselttikçe, kimse ürkütmedikçe bu piyasalara, bu hash rate, hani bu olay birazcık böyle bir piyasalara ekstra olumlu bir hava verebilir. Bir de mesela bu anlattıklarımızda bu hash rate olayında şu psikolojide etkili olmuş olabilir. Tüm Bitcoin'lerin %85'i zaten üretildi diye bir haber çıktı dostlar. Reddit'te falan da konuşuldu. Ama kayıp, ama borsalarda, ama cüzdanlarda fark etmez. Tüm üretilecek, hani 2140'a kadar üretilecek Bitcoin'lerin zaten %85 üretildi. Önümüzdeki 120-121 senede de geri kalan %15 üretilecek. İşte bunlar, bu tarz böyle hani bir tane değil, bu tarz böyle küçük olgular Bitcoin'i yükseltmeye çalışan, ivmelendirmeye çalışan olaylardan bir tanesi olabilir. Bir de mesela Bitcoin geçmişinden bu yana ilk defa Amerikan Merkez Bankası Fed'in dolarda yaptığı faiz indirimini test etmeye başladı abi. Acaba dolarda eskisi kadar faiz indirimi alamayan yatırımcılar Bitcoin'e, hani Bitcoin satın alarak Bitcoin yükseltir mi? Hani böyle bir soru da oluşuyor kafalarda. Bu tarz beklentiler de oluyor ama ben uzun vadeli bu konuya hani böyle yaklaşsam da, buna hani okey desem de, bu olabilir desem de, kısa vadeli de yani böyle bir ayda, 3 ayda, 5 ayda falan neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Tamam yani dile kolay 10 seneden sonra Fed faiz indirimine gitti. Ama baktığınız zaman dostlar, Bitcoin'e göre belki 100 kat daha hacimli olan stock market piyasası bir hani hareketlenmedi bundan. Amerika'da bu olmadı. Normalde beklenti şudur abi. Çünkü Fed dolarda faiz indirimine gidince yatırımcı dolardan eskisi kadar para kazanamayacağı için alternatifler aramaya başlar. Yani bu çok doğal bir şey. Ama Fed faiz indirimini yaptıktan sonra hani bırakın kripto paraları, hani şu en azından birkaç günlük süreçte stock market'e, hisse senetlerine bile etkisi olmadı. Bir de mesela şunu söyleyeceğim abi. Piyasa hani ne kadar kötü görünürse görünsün, tamam mı? Ne kadar böyle hani kötü görünürse görünsün, biliyoruz ki abi hızlıca toparlanmaya çok müsait bir piyasadayız. Hani Bitcoin mesela 3000 dolarken ne diyorduk abi? Ne konuşuyorduk videolarda? Her şey diyorduk 1-2 haftaya bakar abi. Her şey 1-2 haftada bambaşka şeyleri konuşuyor olabiliriz demiştik. Şu an dipteyiz. 2 hafta sonra bir bakmışsınız abi, acayip bir yükseliş yaşamışız. Yani bunları hep konuşuyorduk dostlar. Baktığın zaman öyle de olmadım. Yani Bitcoin 13.900 dolara çıktı. Bir hafta gibi kısa bir sürede çıktı ve ne olduğunu bile anlamadık bu çıkış olduğu zaman. Bitcoin'de konuşacak çok konu var. Yani bıraksak burada belki hani akşama kadar, sabaha kadar konuşuruz ama bir de şu var dostlar. Önümüzdeki süreçte bunu da konuşuyor olacağız. Kripto sözlükte halving geliyor. Bitcoin'de halving yani blok yarılanması olacak. Artık madenciler 12,5 Bitcoin kazanamayacak. Onun yarısı kadar kazanacak dostlar. Bunu çok hızlıca geçiyorum. Hani blok başına olacak ödülden bahsediyorum ama bunları detaylıca konuşacağız. Önümüzdeki süreçte zaten Bitcoin'de blok yarılanmasını, halving'i bol konuşuyor olacağız dostlar. Şimdi isterseniz hafiften ikinci maddeye geçelim. BNB'yi konuşalım. Binance'ın CEO'sunu takip ettiğimiz zaman şöyle bir algı oluyor abi. Adam ısrarla boğa sezonunu bekliyor. Özellikle altcoin sezonunu bekliyor. Bununla ilgili tweetler falan atıyor. Çünkü biliyor ki boğa sezonu gelip yükseliş olduğunda Binance'da da hacim artacak. Borsa daha da çok para basmaya başlayacak. Daha çok kazanmaya başlayacak. Neyse BNB'de bir ara biliyorsunuz 40 dolarları yakalamıştık. Sonra bir düşüşe geçtik ve görüyorum ki dostlar son launchpad
Launchpad satışında da Wink'te de çok böyle bir fiyat artışı gelmedi BNB'de. Ufak tefek kıpırdanmalar elbette oldu ama hala 30 dolar altında 28 dolar, 27,5, 28,5 o civarlarda işlem görüyor BNB. BNB'nin teknik analizinde de bir alçalan takoz formasyonu görüyoruz dostlar. Mesela BNB 40 doları gördükten sonra sistematik bir şekilde böyle düşüşe geçiyor. Ama bu formasyonun dönüşü de çok iyi biliyorsunuz artık. Çok iyi biliyorsunuz ki genelde her zaman olmasa da genelde yükseliştir. Ve şu an zaten sınırda ha kıracak böyle bir sınırda bekliyor dostlar. 50 günlük hareketli ortalama da şu an mesela sınırda. Yani BNB'de dostlar şu an bir karar verme aşamasında gibiyiz. Ve eğer 28 doların üzerinde tutunabilirse ve şunu derse, kardeşim ben takozu kırdım artık 29 dolar 30 dolar bu seviyeler benim için çok problem değil. Ben buralarda rahatça tutunabilirim derse 33 dolar ve 35 dolar seviyelerine yükseliş görebiliriz. Yok kıramazsa, yeni bir Launchpad satışında da eskisi gibi bir heyecan yakalayamazsa dostlar bu hat boyunca biraz daha böyle bir aşağıya doğru inebilir. Ama unutmayın abi, şunu lütfen unutmayın. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez ve sonsuza kadar yükselmez. Biz bunu 2017'de zaten iyi bir şekilde tecrübe etmiştik. Binance mesela bir de BNB coin'inin olabildiğince böyle fazla yere nüfus etmesini istiyor ki bakın KuCoin'den Pandix'e, Ledger'a birçok şirkete bir şekilde BNB'yi sokmuş abi. Bu da gerçekten hani onlar için bir başarı. Kuşkusuz bu tarz gelişmeler başka şirketlerin de BNB'yi benimsemesi için uzun vadede bence gayet böyle bir olumlu hava çiziyor. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlar. Binance yeni iş ilanları açmış. Bu videoyu izliyorsanız zaten şunu herhalde tahmin edebiliriz. Az çok kripto paralarla ilgilisinizdir. Bir bakın abi, Türkiye'ye yönelik ilanlar da var. Twitter hesaplarından bakabilirsiniz. Belki kariyerinizi kripto paralara çevirmek istersiniz. Yani kim bilir. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz gelin abi, gelin BNB dışında madde 3 olarak Stellar'ı konuşalım, XLM'i konuşalım. Stellar dostlar, Stellar 5 yaşına bastı ve neler yaptıklarını özetleyen geçenlerde bir tweet attılar ve dediler ki sadece bir fikir olarak çıktığımız bu yolla Stellar ağı tam 3 milyon 400 bin hesaba ulaştı ve günlük 2 milyon 500 bin transaction'a işleme ulaştı dedi. Stellar'ı hem uluslararası ödemelerde, sınır ötesi ödemelerde hem küçük ödemelerde, havalelerde bu tarz böyle işlemlerde kullanılıyor dedi. Bunlar tabii ki kuşkusuz doğru olabilir abi. Yani burada Stellar sonuçta kripto paralarda en çok ilgi gören ilk 10, ilk 15 kripto paralardan bir tanesi. Ama dostlar, ama şunu söyleyeceğim ben. Stellar'ın ve tabii ki de XRP'nin de biraz daha böyle bir yayılmacı politika izleyip kripto paralarla ilgilenmeyen kişilere, kurumlara bir şekilde bunu ulaştırması gerekiyor abi. Stellar bu ay ve sonraki aylarda bolca güncelleme alacak. Ağın teknik yükseltmeleri olacak dostlar. Bu aralar yani sadece Ağustos değil, Eylül'de de Ekim'de de Stellar'da network güncellemeleri olacak dostlar. Bu güncellemelerin içinde öne çıkanlar olursa, güzel bir rüzgar yakalanırsa daha doğrusu piyasa düşüşte bile olsa anlık olarak, saatlik olarak veya günlük olarak kısa yükselişlerle Stellar para kazanma fırsatı verebilir abi. Çok güzel bir örnek vereceğim size. Geçenlerde mesela Waves'te oldu aynısı, biliyor musunuz? Waves bayağı bir düştü. CEO'su aynı o düşüş zamanında bir tweet attı ve dedi ki yeni özellikler geliyor. İşte son 3 gün, son 2 gün tarzı böyle tweetlerle bu hani teorisini destekledi. Daha doğrusu bu güncellemeye yönelik fikirler verdi ve yanılmıyorsam 1.75 dolar civarından çok hızlı bir şekilde, yani böyle birkaç saat içerisinde 2.20'lere kadar falan yükseldi abi. Baktığın zaman piyasa zaten çoğu düşüyor. Böyle bir yükseliş güzel fırsat. Hakikaten öyle. İşte bu tarz bir olay önümüzdeki aylarda Stellar'da olabilir. Teknik analiz tarafında da şunu konuşalım abi Stellar'da. Zaten şu aralar çok hacimsiz. Yani bunu görüyoruz abi. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalıyor. Bir düşüş hattına giriyor mesela XLM Stellar. Ve bu hattında etkisiyle zaten 2 haftadır Stellar alçalan üçgen formasyonun içinde gidiyor ve bunun artık sonlarına geliyor abi. Hayat normal akışında giderse Stellar buradan düşerek bu formasyonu tamamlayabilir ve belki sonrasında da bir düzeltme, kısa süreli bir düzeltmeler yaşayabiliriz. Yükselişler yaşayabiliriz. Tabii yani biz burada bunları konuşuyoruz ama altcoin'lere topluca can geldiğinde, kan geldiğinde ortada ne üçgen kalıyor, ne takoz kalıyor, ne bir şey kalıyor abi. Dediğim gibi biz şu an hayat normal akışında giderse ne tarafa daha yakınız onu konuşuyoruz abi. Onu konuşmaya çalışıyoruz. Eğer buradan Stellar düşerse de bakın ilk hedef, dolar konuşuyorum bu arada, 0.080 olabilir. İkinci hedef ise 0.075 olabilir. Dostlar, dördüncü maddemize geçmeden önce, dördüncü coin'i konuşmadan önce hemen çok kısa hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna tıklamayı unutmayın hala yapmadıysanız ve bu kripto paralar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yatırımlarınız var mı? Battınız mı? Çıktınız mı? Fikirlerinizi yazın abi. Birlikte böyle bir beyin fırtınası yapalım ve videolarımı beğenmeyi de lütfen unutmayın diyerek şimdi isterseniz en çok beklenen coinlerden bir tanesini, Cardano'yu konuşalım abi. ADA coin'ini konuşalım.
Dostlar, Cardano akademik çalışmalarla öne çıkan ve altı mümkün olduğunca iyi bir şekilde doldurulmaya çalışılan bir iş ve bu nedenle de kendisinden beklenti zaten hep çok fazlaydı ki hala da öyle. Bir Cardano yatırımcısı mesela Reddit'te paylaşıyor ki hani kesin bilgimi bilmiyoruz ama Cardano çok yeni ortaklıklar yaptı diyor. Yani bazı devletlerle anlaştı, bazı kurumlarla anlaştı diyor ve bunların arasında bakın Gürcistan var, Etiyopya var diyor. Hindistan'dan da Reva Üniversitesi var, Tiflis İşletme ve Teknik Üniversitesi var. Bu tarz isimler, bu tarz şirket ve kurumlarla hatta devletlerle işbirliği içerisinde giriyor diyor. Kuşkusuz yani bu tarz birliktelikler karşılıklı fayda sağlıyor. Yani Cardano kendi teknolojisini buralara götürürken orada da sahada pratik yapma, blockchain'deki eksikliklerini yerinde görme şansı yakalıyor. Dolayısıyla bunlar Cardano için yavaş olsa da sağlam adımlar olduğunu söyleyebiliriz. Ha ileride ne bekleyebiliriz abi Cardano'dan? Ben size söyleyeyim. Bakın anlaştığı kurumların, devletlerin, şirketlerin seviyesi belki bir tık artabilir. Yani sen şu an Etiyopya ile Gürcistan'la anlaşıyorsan belki ileride artık yatırımcıları senden git abi Almanya ile anlaş. Git abi işte İngiltere ile anlaş. Bu tarz böyle bir hani hamleler bekliyor olabilirler. Bunun dışında Reddit'teki Cardano topluluğunda da şöyle haklı bir isyan var. Yani çok büyük bir şey değil tabii ki de böyle paylaşımlar gördüm. Diyorlar ki biz neden hala Coinbase borsasına eklenmedik diye soru soruyorlar. Başka bir tarafta diyor ki gidin lütfen Coinbase'in coin listeleme gerekliliklerine bakın. Cardano hala merkezi bir yapıda. Hala tamamen hani o vaat ettiği gibi tamamen merkeziyetsiz olamadı. O yüzden eklemiyorlar diyor ama hani orada da ben şunu soruyorum. O zaman XRP nasıl eklendi? Hani XRP nasıl Coinbase'e eklendi diye insan soruyor. Bunların yanında da tabii ki Cardano'nun Coinbase'de listelenebileceğine dair haberler de geziyor. Bu olursa dostlar Cardano Coinbase'de listelenirse kısa süreli yükseliş dalgası olabilir Cardano'da. Hani eğer Cardano yatırımcısıysanız Coinbase haberlerini bu ara biraz daha böyle bir sıkı takip edebilirsiniz. Neyse yatırım tavsiyesi vermeden ben samimiyetle şunu söylemek istiyorum Cardano için. Bakın burada bir yığın proje inceliyoruz değil mi? İlk 15'i konuşuyoruz. İlk 15 dışındaki projeleri, Launchpad'i bilmem neyi falan konuşuyoruz. Ama Cardano kadar detaylarıyla işini paylaşan, azimli çalışan ya da en azından bu şekilde çalıştığını yansıtan başka bir proje yok sanki. Tabii ki hani ekibin içinde değiliz. Yani yansıdığı kadar biz bunu analiz etmeye çalışıyoruz ama yansıttıklarını yaşıyorlarsa bakın yansıttıkları şekilde yaşıyorlarsa hakikaten güzel. Teknik analizine baktığımız zaman da Cardano'da net bir simetrik üçgen görüyoruz dostlar ki bunun dönüşü, çıkışı hakikaten her iki yöne de olabilir. Gerçekten her iki yöne de bunun ihtimali var. Ben Cardano'da şahsen işlem yapacak olsam, işlem açacak olsam üçgende yukarı mı çıkıyoruz, aşağı mı gidiyoruz? Bunu biraz görmeyi beklerdim abi. Atıyorum yükseldi, yine gidip hemen almam. Yükselsin, biraz oralarda kendini ispatlayabilsin, biraz oralarda tutunabilsin. Zaten hani bunu yapabilirse muhtemelen sonrasında üçgenden çıktıktan sonra bir tık daha iyi bir yükseliş de gelebilir. Tabii ki bunları ben yatırım tavsiyesi olmasın. Hani bunun için söylemiyorum ama formasyon onu söylüyor. Ama aynısı düşüş için de geçerli tabii ki. Yani düştüğümüz zaman da aynı senaryo geçerli olabilir. Yine dostlar şunu söyleyeyim. Bakın Cardano tarafında dolar konuşuyorum. Düşüş için 0.057'ye, yükseliş için de 0.061 seviyeleri bence şu an Cardano'da kritik durumda. Buralara bence ekstra bir dikkat etmek lazım. Hani zaman odaklı baktığımız zamanlar 4 Ağustos günü öne çıkıyor abi Cardano'da. Hani bu 3'ü olur 5'i olur ama buralarda bir kırılma olabilir. Buralarda üçgeni kırabilir bir ihtimal diyerek isterseniz şimdi gelin abi Cardano'yu da yeterince konuşup ve 5. maddemize 5. coin'imize geçelim. Kripto para dünyasının showman'i olan Justin Sun'ın Tron'unu konuşalım. Bayağıdır konuşmuyorduk zaten biliyorsunuz. Justin Sun diyor ki, bakın Justin Sun diyor ki Tron'un blockchain'inde oluşturulan hesap sayısı tam 3.400.000'i geçmiş. Böyle bir bilgi paylaşıyor. Her ne kadar tekil sayı olmasa da belki de 3.400.000'e yakın bir kullanıcı sayısı var diyebiliriz Tron tarafında. Bunun dışında bir de geçtiğimiz günlerde Binance Launchpad'de satışa çıkan Wing projesi var ya. Bu arada o da Binance'ın kendi zincirinde çalışan BEP2 ve Tron'un kendi zincirinde çalışan TRC20 olarak üretilmiş. Yani Tron'da TRC20 var. Ethereum'da da biliyorsunuz ERC20 var. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Wing yatırımcılarına tam %700, %800'e yakın para kazanma imkanı sunmuş. Ama tabii Binance'da satışa çıkar çıkmaz satabilmişseniz dostlar. Neyse biz şimdi tekrar Tron'a dönelim. Tron'da şöyle bir konu var abi. Tron biliyorsunuz Tether şirketiyle bir ortaklık kurmuştu ve Tron ağında TRC20 olarak çalışan USDT'ler basmaya başlamıştı
yatırımcısı ve eğer bu USDT'lerin erken yatırımcısıysanız 30 milyon dolarlık ödül planından faydalanabiliyorsunuz. Hala geçerli bu. Yani yatırım tavsiyesi olmasın ama Tron'un düzenlediği bir kampanya bu ve hala geçerli. Huobi, OKX gibi borsalardan Tron tabanlı USDT'leri alıp Tron blockchain üzerinde yer alan bir USDT adresi açıp oraya gönderdiğiniz zaman işte bu kampanyaya direkt katılabiliyorsunuz. Detaylar için zaten Tron'un Medium hesabına bakabilirsiniz abi. Bu arada Tron'u bilsek de USDT'yi, Tether'i de bilsek de dostlar nispeten bu Tron ağında çalışan USDT yeni bir coin. Dolayısıyla çok dikkatli olmakta fayda var. İyice anladıktan sonra, emin olduktan sonra bence girmek lazım eğer gireceksek. Tron'un teknik analizine de bakacak olursak bakın Fibonacci çok da güzel oturuyor burada. Tron da çok güzel oturuyor. Hani çok güçlü olmasa da bir alçalan üçgen var burada. Öyle görünüyor yani. Ve bu üçgenin de devamı genelde ne oluyor biliyor musunuz? Genelde düşüş oluyor. Yani eğer buradan bir karar vermesi gerekirse Tron'un yönü bir ihtimal hani %60, %70 yönü aşağı doğru gidebilir. Tabii bunları analiz ederken tüm genel piyasaya bakmak lazım ve işin içerisine tecrübeyi de katmak lazım ama mesela şu an dostlar Tron dolar olarak 0.022 sent civarlarında ve bakın eğer 0.020'ye kadar düşerse üçgenden artık Tron çıkmış diyebiliriz. Zaten 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük hareketli ortalaması da şu an hani çok iç açıcı değil. İsterseniz dostlar şimdi Tron'da yeterince konuştuysak artık gelin beklediğiniz konuya geçelim. Temmuz ayında bakalım bizden bu yepyeni Ledger Nano'si kim kazanıyor? Kime gidecek? Bunu konuşalım abi. Burada ama ben olaya şöyle müdahil olmak istiyorum. Biliyorsunuz Temmuz ayında yarışmanın kurallarında Huobi'nin isteği doğrultusunda bir miktar değiştirmiştik. Minimum belli bir miktar Huobi token tutmak gerekiyordu falan ama ve o rakama ulaşılmadığı için teknik olarak da zaten aslında kazanan olmadı. Ama o kadar anons yaptık videolarda. Dolayısıyla vermemiz gerekiyordu ve ne oldu abi? Ne oldu? Hediye için kişi seçmek işi bana kalmış oldu. Ben de ara biliyorsunuz abi. Çekiliş dışında elimde ufak tefek imkanlar oldukça bunu YouTube kanalımda, yorumlarda, işte Telegram kanalımda en aktif olan, aklımda hani aktifliğiyle en çok kalan insanlarla paylaşmayı seviyorum abi ya. Daha önce mesela kripto para organizasyonlarına da aynı şekilde ben bilet vermiştim. Elimde kalan biletlerden vermiştim. İşte bu Ledger'da böyle vermek istiyorum dostlar bugün ve hazır olun söylüyorum abi. Bakın tamamen hani sezgisel olarak söylüyorum bunu. Aylardır Kripto Sözlük kanallarında aktif olan videolarımı yayınlamaz belki de yorumlarını eksik etmeyen sevgili Eser Leblebici'ye ben Ledger'ı vermek istiyorum. Kendisi YouTube profili üzerinden e-mail adresini paylaşırsa Ledger'ı direkt ona kargolatmak istiyorum abi. Elbette Eser gibi birçok arkadaşımız var Kripto Sözlük'te. Kanalımızda aktif olan, yorumlar yazan, elimden geldiğince, gücüm yettiğince onlara da sıra gelecek abi. Bu tür çekiliş dışında olabilecek her fırsatta onları da hani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir de mesela şu oluyor abi. Telegram'da, YouTube'da videolarımın altında yorum yazdıkça aklımda kalıyorsunuz abi. Bu da hakikaten önemli bir şey. Aramızda tabiri caizse bir gönül bağı olmuş oluyor. O yüzden videolarımı izlemeyi, kanalıma abone olup zile dokunmayı ve tabii ki de yorumlarınızı eksik etmeyin abi. Telegram kanalıma da gelin, aktif olun abi. Konuşalım, sohbet edelim. Linkleri aşağıda var. Şimdi isterseniz bu açıklamayı da yaptıktan sonra, Ledger'ı verdikten sonra şimdi bu ayın yani Ağustos ayının hediyesini ilan edelim abi. Tamam mı? Ağustos ayında bakalım ne geliyor söylüyorum. Dostlar hani şunu da söyleyeceğim hediyeyi açıklamadan önce. Beni biliyorsunuz yani her zaman farklı şeyler, yeni şeyler denemeyi seviyorum. Yani kendimle olan yarışımda hep bir adım ileriye geçmeye çalışıyorum. Neyse benim bir fikrim vardı. Sağ böyle reklamcılık zamanlarından gelen. Diyordum ki abi aylardır Ledger veriyoruz zaten. Artık farklı şeyler yapalım, yeni şeyler yapalım, yapılmamış şeylerin peşinde koşalım. İşte bu nedenle dostlar kripto paralara yönelik içinde böyle çeşitli hediyelerin olduğu bir ödül kutusu vermek hayalimdi hep. Böyle bir fikrim vardı ve bu konuyu Huobi ile konuştuğumda da sağ olsun kırmadılar, beni desteklediler aslında. Bu ay bunu hazırlayıp verelim dediler abi. Şimdi dostlar söylüyorum. İçindekileri net bir şekilde inanın ben de bilmiyorum ama konuştuklarınız üzerinden sizinle paylaşıyorum. İçinde Bitcoin tişörtü tarzı böyle güzel hediyelerin olduğu bir kutu vereceğiz. Hatta içinde 10 tane Huobi token da olacak aldığım bilgiye göre. Bu da zaten yani 10 tane Huobi token da zaten tek başına $50 falan yapıyor. Dolayısıyla iyi bir ödül kutusu olacağını hissediyorum. Bu ödül kutusunu kazanmak için de yapmanız gereken çok basit abi. Eskisi gibi devam ediyoruz. Kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna tıklayın. Videolarımı beğenip yorumlarınızı yazın. Bunu unutmayın. Bir de tabii ki bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar çok teknik olarak kazanma şansı yakalarsınız. Hadi bakalım dostlar şimdi parmaklar çalışsın. Görüşürüz.